Edebiyat tarihinin en korkunç cümlelerinden bir tanesi, bir canavarın saldırısıyla değil, bir alarm saatinin sesiyle başlar. Gregor Samsa, bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Dikkat edin, Kafka burada sanki demez, bu bir rüya değildir. Ama asıl kabus, Gregor'un böceğe dönüşmesi değil, bu duruma verdiği ilk tepkidir. Normal bir insan bu durum karşısında ne yapar? Çığlık atar, dehşete düşer. Gregor ise saate bakar. Eyvah der, işe geç kalacağım. İşte Kafka'nın günümüz insanlarının suratına indirdiği ilk tokat budur. Gregor, o iğrenç bedeniyle hala 7,5 trenini yakalayabilir miyim diye hesap yaptığı an insanlıktan çıkmıştır. Eğer bir sabah uyandığınızda ruhunuz ölmüş ama siz hala mesai düşünüyorsanız dönüşüm çoktan tamamlanmış demektir. Kapının ardında bir böcek var. Dışarıda ise annesi, babası ve kız kardeşi. Bir de eve gelen iş yerinden başkatip. Düşünün, işe 1 saat geç kaldınız diye patronunuz eve geliyor. Başkatip kapının arkasından sana performans düşüklüğünden bahsediyor. Gregor, içeride varoluşsal bir kriz yaşarken dışarıdaki sistem ondan rakam istiyor. Gregor o kapıyı açtığında aslında sadece ailesine değil, tüm modern kölelik düzenine o iğrenç yüzünü gösteriyor. Dönüşüm aslında Gregor'un değil, bütün ailenin hikayesidir. Gregor neden o işte çalışıyordu biliyor musunuz? Babasının iflası ve borçları yüzünden. Gregor ailenin finansal omurgasıydı. O para getirdiği sürece sevgili oğul, fedakar abiydi. Ama para musluğu kesildiği an sevgi musluğu da o anda kesildi. Kafka bizlere o acımasız soruyu sorar. Aileniz sizi siz olduğunuz için mi seviyor, yoksa sağladığınız konfor için mi? Bu sorunun cevabını Gregor'un kız kardeşi Grete videonun sonunda verecek. Başlarda Grete abisine acır, yemek getirir. Ama Gregor taze sütten artık tiksinmektedir. Kokuşmuş çöpleri arzulamaktadır. Grete odaya her girdiğinde önce pencereyi açar. Sanki içerideki bir şeyden zehirlenecekmiş gibi. Gregor ise kardeşi korkmasın diye o girmeden önce kanepenin altına saklanır. Hala insan inceliği gösteren tek kişi o dev böcek olan Gregor'dur. Aile ise yavaş yavaş maskelerini indirir. O hasta ve yaşlı baba, Gregor çalışamaz hale gelince mucizevi bir şekilde iyileşir ve bir bankada işe girer. Demek ki Gregor'un gücü babasının parazitliği üzerine kuruluydu. Ve o meşhur sahne. Annesi kapının arkasındaki Gregor'u görünce bayılır. Baba öfkeyle doludur. Masadaki elmaları alıp oğluna fırlatmaya başlar. Bir elma Gregor'un sırtındaki yumuşak dokuya saplanır. Kimse o elmayı çıkarmaz. O elma orada çürür, iltihaplanır. Bu elma fiziksel bir yaradan fazlasıdır. Bu babanın nefretinin somut halidir. Gregor, babasının attığı o "artık işe yaramıyorsun" damgasıyla yaşamaya mahkum edilir. O elma, Gregor ölene kadar sırtında kalacak, ona her saniye bir yük olduğunu hatırlatacaktır. Zamanla aile Gregor'un odasını bir ardiye deposuna çevirir. Evdeki gereksiz eşyalar, kırık dökük mobilyalar oraya atılır. Gregor artık evin bir bireyi değil, evin çöp kutusudur. Ekonomik kriz derinleşince aile eve 3 kiracı alırlar. Bu 3 adam düzen hastasıdır. Aile onlara hizmet eder, onlara yaranmaya çalışır. Evin yeni efendileri artık onlardır. Gregor ise görmemesi gereken bir utanç kaynağı, gizli bir lekedir.
Kafka burada sosyolojiyi devreye sokar. El-elam ne der? İşte o üç kiracı toplumun ta kendisidir. Ve toplumun olduğu yerde farklı olana yer yoktur. Finalin ayak sesleri bir keman sesiyle gelir. Grete salonda keman çalar. Kiracılar sıkılmış, saygısızca dinlemektedir. Ama hayvan olan Gregor, müziğin güzelliğine kapılıp odasından çıkar. Ruhu en insani olan, bedeni en hayvani olandır. Ancak Gregor'un ortaya çıkışı felakettir. Kiracılar onu görür, iğrenir ve evi terk ederler. Bu Gregor'un idam fermanıdır. Çünkü ailenin son gelir kaynağını da kurutmuştur. Ve o korkunç an. En çok sevdiği kardeşi Grete ayağa kalkar ve babasına döner. Baba, ondan kurtulmalıyız. O Gregor olamaz. Eğer Gregor olsaydı bizim hayatımızı mahvetmemesi gerektiğini, çekip gitmesi gerektiğini bilmeliydi. Bu cümle Gregor'u öldüren son darbedir. Kardeşi ona o der. Artık bir adı yoktur. Gregor bunu duyar. Yavaşça kalbi kırılarak odasına döner. Ailesine gram öfke duymaz. Sabah karşı o karanlık odada burnundan son nefesini verir. Onu öldüren açlık değildir. Onu öldüren istenmediğini iliklerine kadar hissetmesidir. Sabah hizmetçi Gregor'un cesedini bulur. "Şuna bakın, gebermiş!" diye bağırır. Aile ağlamaz. Baba, "Şükürler olsun!" der ve ceset hizmetçi tarafından çöpe atılır. Yılların fedakar evladı bir toz yığını gibi süpürülüp gitmiştir. Kitabın sonu en az başı kadar korkunçtur. Aile o gün işe gitmez. Tramvaya binip kırlara gezmeye giderler. Hava güneşlidir. Konuşurlar, mali durumlarının o kadar da kötü olmadığını fark ederler. Gregor olmadan da hayat güzeldir. Ve son kare. Anne baba, kızları Grete'ye bakarlar. Ne kadar serpildiğini, güzelleştiğini fark ederler. Grete ayağa kalkar, yengi vücudunu gerer. Gregor'un ölümü ailenin özgürlüğü olmuştur. Ama aslında çark sadece yeni bir dişli bulmuştur. Sıra Grete'dedir. Sistem yeni kurbanını seçmiştir. Franz Kafka dönüşümde bize aynayı kırmamızı söyler. Sizi sevenler onlara olan faydanız bittiğinde de yanınızda mı, yoksa o kapının ardına süpürülecek bir böcek misiniz? Uyanın, alarm çalıyor ve bu sefer o trene binmek zorunda değilsiniz. Yolda benimle kalıp Franz Kafka'nın Dava romanı yorumunu dinlemek isterseniz hemen üstten geçebilirsiniz. İyi seyirler.